you will enjoy, and we wish to create good relationships with you between JVC and Avsistek and with you. Thank you. Arkadaşlar kısaca çevirmek gerekirse öncelikle seminerimize hoş geldiğinizi söylüyor. Türk Hava Yolları ile gelmiş Almanya'dan arkadaş buraya. Türk insanla ilk konuşması pasaport kontroldeki memurla olmuş ve bu memurumuz Japonları çok seviyorum diye bir cevap vermiş. O da teşekkür etmiş. Biz de Japonları çok seviyoruz. Biz de Türkleri çok seviyoruz diye. Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor ama burada özellikle teşekkür etmek istedi arkadaşımız. İran'daki bir Japon konsolosluğundaki baskında oradaki Japonları Türk Hava Yolları'yla kurtardığımız için teşekkür ediyor ayrıca. Bir de bir deprem sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sıradan Japonya'ya yardım göndermesinden dolayı teşekkür ediyor. Umarım faydalı bir seminer olur diyor hepimiz açısından. Güzel ilişkiler kurar, yaparız, ihtiyaçlarımızı gideriz bir arkadaş. Teşekkür ediyoruz. Okay. Okay, now it's my part. Welcome everybody, thank you for coming. My name is Semir Nuri. I'm responsible for trainings and product presentations. I'm also based in Frankfurt, Germany, but I'm responsible for the whole region that we cover from Germany and Europe. Semir arkadaşımız Frankfurt'ta çalışıyor. Bütün teknik işlerle ve seminerlerle ilgili sorumlu arkadaşımız kendisi oluyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ettiğimi söylüyorum. Today I would like to introduce you to our connected camera family and product family, and I will show you different products with different functionality that you can use maybe in your daily business. Bugün seminerimizde Connected Cam diye ürünlerimizi sizlere tanıtacağız. Şu anda burada bulunan iki modelimiz var. Bunlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapacağız. Let me start by introducing the GY-HC550. It's this camera here on the side. It's a large 2/3-inch camera for HD. And this camera can be used for ENG, for news gathering, for sports, but also for studio production. You will see that it has many different functions and has some special functions that make it extremely interesting for news gathering, for instance. İlk olarak GY-HC550 kameramızı tanıtmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi bu kameramız ENG kamera olarak kullanılabilir. Bir haber toplama kamerası. Aynı zamanda stüdyo kamerasına da dönüştürülebilir bir kamera olduğu için bunun özelliklerinden bahsedeceğiz. It's a full HD camera and of course records with 50 or 60 frames per second, but it also has a high-speed mode so you can do excellent slow motion with up to 120 frames per second. Bu HD bir kamera. HD kamera 3x CMOS kamera 1920x1080 60 ve 50 olarak kaydedebildiği gibi aynı zamanda 120p olarak da kaydedip yüksek kaliteli slow motion kayıtları da yapabiliyoruz. For the slow motion, for instance, you can use it for sports. Makes it very capable of doing nice slow motions in sports shooting. Spor çektiğiniz zaman 120p'de çok güzel bir slow yavaş çekimde çok güzel bir akış görüntüsü elde edebiliyoruz bu kamerayla. 120p ile kaydettiğimiz zaman. It uses a standard 2/3-inch B4 mount, so you can use many different lenses with this camera. 2/3 B4 mount lens bağlantısı olduğu için çok geniş bir lens yelpazesine sahip. İstediğiniz broadcast lensleri takabiliyorsunuz. And I will show you some examples in this presentation. Bazı örnekler göstereceğiz size. It has a very high light sensitivity for HD. This is important if you want to use it for news. You cannot always put a light
ortamlarda dahi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. But you can also work with the camera in an artistic way. You know, HDR, high dynamic range, is a buzzword these days. And to use it with HDR, it has all the right functions built in already. Bütün HDR özellikleri içerisinde sahip. İstediğiniz gibi artistik HDR çekimleri yapabilirsiniz arkadaşlar. So it has hybrid log gamma or J-log, so you can basically do color grading later on. You get also very high contrast videos from this camera. Color correction için yardımcı olacak HLG ve J-log özelliklerine de gamutlarına da sahip. Bunlarla kaydettiğiniz zaman editingde rahatlıkla kolaylıkla kullanabilirsiniz esneklikleri. So you not can only use it for news and sports, but also for, let's say, advertisements where you need to do some color manipulations or give it a different look. So it's a very versatile camera. Çok çeşitli bir kamera. Bunu sadece ENG olarak veya stüdyo kamerası olarak da değil, reklam çekimlerinde de kullanabilirsiniz. Bu teknoloji sayesinde renk ayarlarıyla oynayarak istediğiniz renkleri elde edebilirsiniz. On the recording side, we are supporting broadcast standards 10-bit 422 recording. Kayıt kısmında 10 bit 442 kaydetme özelliğine sahip. And we support H.264 or even the older MPEG-2 codec, which is less stressful on the editing system. So if you have an editing system with an older PC, you can still use the MPEG-2, which is easy to edit even on machines that are basically 5, 6, 7 years old. H.264 ve MPEG-2'yi destekleyen formatlarda kayıt yapabiliyoruz. MPEG-2 daha eski bir versiyon. Eski bir edit programınız varsa onu MPEG-2'de kaydedip bu editing formatı şeyini kullanabilirsiniz. Sisteminizde daha eski kalmış. We use format-wise MOV or MXF. MOV is QuickTime, and any editing system that you use today can open MOV QuickTime files and use them, so it's compatible with all the normal known editing systems. Aynı zamanda Move, MXF, Exchange formatlarında kayıt yapabiliyoruz biliyorsunuz. MOV, QuickTime şeyinde açabiliyoruz. We use SDXC cards, so it's a normal format that you can buy in any computer store or online. We don't use special cartridges or media because we want to have an open format where you can get the media anywhere. SDX'te format kayıtlarına kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Her yerden satın alabildiğimiz bildiğimiz SD kayıt. So this is basically a set of features that you would expect in any high-grade, high-definition camera with 2/3 inch. But the HC900 also has some extra features. Bugüne kadar gördüğünüz hemen hemen bütün ENG kameralarında olan özellikler. Şimdi bunun üzerine biz ne ekledik? Bununla ilgili bahsedeceğiz. And the extra features are related to IP functionality. So the cameras can do many different things if connected to a network. Yani bu kamerayla eklentimiz bizim IP üzerinde daha çok yoğunlaşmış durumda. Kameraların üzerinden IP streaming yapma özelliği eklenmiştir. The IP functions I will describe to you, also the connectivity functions, are not only implemented in the large HC900, but also in the new HC500 and 550 that I will show you after the HC900. Şimdi bahsedeceğimiz bu IP özelliklerini, eklenmiş olan IP özelliklerini orada görmüş olduğunuz 900'de ve burada gördüğümüz 500 ve 550'de birebir aynı olarak ortak olarak anlatacağız. Çünkü ikisinde de aynı özellikler var IP üzerinde. So what can we do with the camera? For instance, we have streaming capability in many different formats, so you can stream directly to YouTube and Facebook, for instance. Bu kameralar üzerinden direkt YouTube'a veya Facebook'a veya istediğiniz herhangi bir yere direkt olarak stream yapabiliyoruz. But you can also stream to a decoder in your own studio or TV station and decode the signal back to SDI, so you have a nice news gathering camera that can relay footage in live mode to your station.
Aynı zamanda merkeze koyduğunuz bir dekoderla bu stream'i direkt olarak televizyon istosyonunuza veya nereye göndermek istiyorsanız direkt olarak SDI çıkış alarak kullanabilirsiniz. And we offer a full lineup of system components that you can use to get the signal from the camera to your studio. Buradaki cihazları sağlayabiliyoruz. Of course, live is one way to get footage from the scene to your studio. The other way is you shoot and record on your SD card and then FTP with file transfer the footage that you already recorded to your studio. And this is done by the auto FTP function, file transfer protocol. Canlı streaming bu işin sadece bir tarafı olarak düşünelim. Aynı zamanda tabii ki şeyin üzerine de, kameranın üzerine de kaydediyoruz. Bu kaydedilen yüksek kaliteli kayıtlarımız da auto FTP üzerinden merkeze otomatik olarak iletilebiliyor internet bağlantısını sağladığınız andan itibaren. So we've seen how the camera can send data, video, images from the camera to the studio, but what about the other way around? And this is also a new function in the 900 and also in the 500. You can now send a video back from the studio to the camera as a return video signal. Şimdi kamera tarafından merkeze streaming veya FTP üzerinden videoyu göndermeyi sağladık. Bunun yanında ayrıca ekstra olarak merkezden kameraya return sinyali de gönderebiliyoruz. Bu her iki kamera üzerinden de gönderebiliyoruz. Instead, of course, you can also choose just to send audio. So we have the IFB function, which means you can talk to the camera operator or to the reporter and maybe ask an extra question or make some extra comments to the camera operator. Aynı şekilde video gibi bir de IFB yani geri dönüş sesi de merkezden kameramana veya oradaki presenter'a kulağına konuşabiliyoruz. IFB özelliğiyle. And here you see basically how the functionality is implemented. So the camera is shooting some footage. So this is basically the reporter, the interview partner that you have, and you can basically send the footage which is coming in live via the live video function to the studio, but you can also send the picture from the studio back to the camera, so the camera operator can see this picture here via the return function. Şimdi burada gördüğünüz resimde temel akışı görüyorsunuz. Kameradan gelen live video gördüğünüz gibi sunucu tarafından gönderiliyor merkeze. Aynı zamanda return videosu yani merkezden gelen sinyalde kameraya ve kameranın önündeki ekrana gelip nasıl bir yerleştirme yapılmış kendiniz görebiliyorsunuz program çıkışında. And you can also send audio only, so if this lady wants to give some instructions to the camera operator, she can talk to the microphone and via the IFB function you can send that back to the camera via IP. IFB özelliğiyle de işte oradaki yönetmen sunucuyla direkt kulağına konuşabiliyor arkadaşlar. Orada ne yapmak isteniyorsa IFB üzerinden sunucu veya kameramanı yönlendirebiliyor. Or you can even remote control the camera through a web interface through the IP connection. IP üzerinden aynı zamanda kameranın özelliklerini de kontrol edebiliyorsunuz. Bütün renk ayarıydı, osuydu, web browser üzerinden bağlanıp kontrol edebiliyorsunuz. And I will give you some examples. I will show you the web interface of the camera so you will see. Again, this is not only the 900, also the 500 can do all these things. Bu web interface ile ilgili demonstration yani yapacağız, size göstereceğiz nasıl bir bağlantı olduğunu. Aynı zamanda tabii ki IFB ile de ilgili örnekleme göstereceğiz. So we talked about IP and controlling or sending video back and forth, but how do we do it? So this next slide I will try to explain that. Şimdi bu bağlantıları size yaptığımızı söyledik ama bunu nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili açıklamaları şimdiki slaytımızda size anlatacağız. First of all the cameras that are network enabled that we offer have a USB port. Bütün kameralar, bizim elimizdeki bütün JVC kameraların network enabled, networkleri açıksa hepsini bu şekilde network'e bağlayabiliyoruz. Bütün kamera modellerini. So to make basically a video stream that you send to a studio, you can use a simple
modem like this. This is an LTE modem, so you can buy a card from Turkcell or some other provider, put it in here. It has a normal SIM card in there, and then you plug this in to the camera via the USB. This is an HM250, but the 500 and also the 900 have this USB connection. USB portu olup da network enable olan bütün kameralarda en basit olarak, en basit çözüm olarak bir tane modem satın alıp bu modemin içerisinde koyduğunuz sim kartın işte datasını, bitrate'ini veya limitinizi ona göre satın aldıktan sonra bunu USB portuna takıp merkeze direkt stream edebiliyoruz. This is actually not a theoretical application. We have a company in Germany called Sonnenklar TV who sell holidays, hotels, flights, boat rides, whatever. They use about 12 of our cameras exactly in this way. Almanya'da bir hava durumu yapan bir kanal bunu sürekli kullanıyormuş. Tek bir modem üzerinden, zaten 12 tane farklı yerde kameramanları varmış. Tek bir modem üzerinden hava durumunu çekip o an oradaki otelin oradaki her neyse merkeze gönderiyorlarmış bu yöntemle, en basit yöntem. So they have two cameras here in Turkey actually, and one in Morocco and in many other places. Now they even are starting with the Caribbean, and they do live feeds. So they basically call the camera operator here in Turkey and ask him how is the weather, how is the hotel rate for today or whatever, and then you can see a live picture of everything, the hotel, the surrounding areas, via this kind of LTE network. Aynı şekilde Türkiye'de 2 tane kameramanları varmış bu yöntemi kullanan. Sadece kameramanı arayıp işte hava durumu nasıl, işte kaldığınız oteldeki durumlar nasıl diye live feed, canlı olarak merkeze gönderiyorlarmış Türkiye'den. Karayipler'de yapmaya başlayacaklarmış, Fas'ta yapmaya başlayacaklarmış. Bu yöntemi kullanarak sürekli hava durumunu destekliyorlar. And it's been basically working like this for 2.5, almost 3 years now. 3 yıldır da bu şekilde çalışıyorlarmış. So we wanted to build on this experience and give you more, because one LTE card may be not enough in some situations, so you need maybe more data transfer speed or more safe data. So we are offering a new device which is called here SFE Cam, and I will show you what it can do. Şimdi tabii ki bu her zaman geçerli olmayabilir bu yöntemle bir çekim yapmak. O ortamın durumuna göre değişiklik gösterebilir. O nedenle de SFE Cam diye bir ürün tanıtacağız şimdi. Nasıl çalıştığını, ne yaptığını bahsedeceğiz. Evet. So this can be used as a standalone unit, or you can click it on the back of the HC900 camera. Bu cihazı kameranın arkasına direkt de takabiliriz veya dışarıda herhangi bir yerde, yani bu masanın üzerinde de standalone olarak kullanabiliriz. And you can operate it on battery power, or it has also a mains adapter connection. Hem pille çalışabiliyor, V-mount veya aynı zamanda adaptörle de çalışabiliyor. So what is this? This is basically a LTE modem which can accommodate up to 4 SIM cards. Bu gördüğünüz cihaz aslında temel olarak bir modem, LTE modem, 4.5G modem. Yani 4 tane SIM kart destekliyor. Of the 4 SIM cards, 2 can be active at any given time, but you can put 4 in, so if one doesn't work, it switches automatically to the next one. 2 tane SIM kart sürekli olarak çalışıyor. Diğer 2 tanesi yedek olarak bekliyor. Eğer mesela bir tanesinin çalışmadığını gördüğü zaman otomatik olarak yedeğe geçiyor. In addition to that, it has a wide area network port. So if you, on location, have a connection, let's say a DSL connection or something like that, you can also plug this into this unit and it will use the DSL also. Aynı zamanda Ethernet Connect bağlantısı da var. Yani interneti olan herhangi bir yerde bunu network kablosunu takarak kullanabilirsiniz direkt internette. What does it do with the 2 LTE channels that it has? It basically does a bonding function. So basically the 2 LTEs become like one channel and basically one data stream that goes from this machine to a router that then decodes it. 2 tane SIM kart üzerinden bonding dedikleri bir teknolojiyi kullanıyor arkadaşlar. 2
sim kart üzerinden bir videoyu gönderiyor. Bon yapıyor. Karşı tarafta da bunun çözücüsü bunu çözüp şeye sunuyor. And it manages the data transfer automatically, so you can imagine the two LTE cards like a highway or a street with two lanes, and if one lane gets congested, then it just changes to the other lane and tries to maintain the speed. O hızı otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar. İki tane LTE yani iki tane mobile network'ünüzün üzerindeki hızınız aynı anda maksimum olmayabilir. Şimdi burada şey örneği verdi. İşte otobanda en hızlı giden sol taraf biraz yavaşlarsa işte onu değiştirip şeridini değiştirip daha hızlı olan bir şeride geçmek örneğini verdi. Yani hangi sim karttaki data rate daha hızlıysa onu kullanıyor otomatik olarak. So how do you use it? Basically, you can connect the camera directly. It has a LAN connection, so I can use a normal network cable like this one and connect one end to the camera and the other end here on the side, and then I can use the internet connection that this machine gives me. Nasıl kullanabiliriz? Bunu direkt bir RJ45 kablosuyla kameradan direkt bunun üzerine bağlayabiliriz. You can also use it as an access point. You see here Wi-Fi, because this not only has antennas for LTE, but it also makes a Wi-Fi access point. So if I have the 500 camera, in this case we have Wi-Fi antennas, and I can connect this through the antennas to this unit. Bu cihazda arkadaşlar aynı zamanda access point yani Wi-Fi da mevcut. Wi-Fi üzerinden mesela şu kameranın içindeki inbuilt yani buna içerisinde yerleştirilmiş olan Wi-Fi ile bunu birbirine eşleştirip hiçbir bağlantı yapmadan Wi-Fi üzerinden bundaki görüntüyü SFI kamera üzerine access point'e gönderebiliyoruz. Eğer RJ45 kablomuz yoksa veya kullanmak istemiyorsanız. So for example, if I have this unit, I can put it here on the table and connect the camera via Wi-Fi, and then I can walk around with the camera and film the people in this room and send the footage live via Wi-Fi and then via LTE with this unit. İşte standalone kullanıma bir örnek olarak bu cihazı masanın üzerinde herhangi bir yere koyup Wi-Fi üzerinden bağlantısını kurup kamerayla access point arasındaki burada istediğim gibi çekim yapabilirim, dolaşabilirim, videom gönderilecektir. And of course, depending on the data rates that is available through the LTE network, I can connect more than one camera to this unit. Aynı zamanda bu üniteye birden fazla kamera da bağlayabiliriz. Bu tabii ki sizin LTE network'ünüzün yani mobile network'ünüzdeki bandwidth'inize göre kalitesi değişecektir. So just think of this unit as a tunnel through the internet to your company, to your studio, to your TV station, and anything that you connect here basically comes out at the other end of the tunnel. So you can send video information from this unit to your studio, but also the return video back to it, and the camera then will decode it. Bu cihazı bir tünel olarak düşünebilirsiniz. Yani sizinle merkez arasında bir televizyon istasyonu olabilir veya haber ajansı arasında bir tünel olarak düşünün. Ben buradan ne gönderirsem bu cihaz üzerine merkeze gideceği gibi aynı zamanda geri dönüşte de return sinyali, video sinyali veya IFB ile alabiliyoruz bu cihazı. This means if you hook the router that comes with this unit in your network in your company, you also have access to your network, so you can download Word files, you can have access to archive information, everything. Because you can also, of course, with the Wi-Fi access point, connect a tablet computer or a laptop to this unit. Bu cihazı aynı zamanda merkezinizdeki arşiv sistemine ulaşmak için de kullanabilirsiniz. Yani bunun oluşturduğu bu tünel üzerinden merkezinizdeki network'e bağlanabilirsiniz. Oradaki arşiv veya yapmak istediğiniz her şeyi oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. So you see, you can send return video back, you can send audio back, control signals, and of course you can receive file transfers and videos. Gördüğünüz gibi video alabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. File transfer protokolünden gönderebiliyorsunuz. Return videosunu merkezden alabiliyorsunuz. IFB'yi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kontrol yani data bağlantınız da olmuş oluyor merkezde. And
works with the 900 and also with the 500. So you can basically, for instance, have it on the back of the 900 and also connect via Wi-Fi the 500 and have two cameras feeding signals back to the studio. Aynı bahsettiğimiz gibi o kamera üzerinde de bu kamera üzerinde de bu özelliklerin hepsi çalışıyor. Bir örnek vermek gerekirse bu cihazı buradaki kameranın arkasına takıp bundaki videoyu da ondaki videoyu da merkeze gönderebiliriz bu yöntemle aynı anda. So this is the solution that you can use, for instance, for news, for events and similar applications. It can be very cost efficient because it's a lot less expensive than renting an SNG or even a KU band satellite. Bu iş çok daha uygun fiyatlara yani bir SNG arabası kiralamaktansa bu yöntemi kullanarak çok daha cost efektif yani daha ucuza mal edebileceğiniz çözümler üretebilirsiniz. And if we expect that LTE networks are getting better and better, actually here in Turkey we have a very good LTE network according to Zanıkla, who use that for almost 3 years now. I think this is really a cost-saving and an effective way to make news gathering and relay footage to your studio. LTE sistemi gelişmekte olan bir sistem biliyorsunuz. Türkiye'de 4.5G olarak kullanılıyor. Normalde 4G. Türkiye'de de bayağı başarılı olduğunu söylüyor. 3 yıldır deniyorlarmış. Herhangi bir şikayet gelmemiş şeyle ilgili yani network. This is one functionality I have introduced to you that our cameras can perform, but they can also be used as a studio camera, especially the HC900. Bu bir özelliğini bahsettik size. Bu her iki kameranın da özelliklerinden bir tanesini ENG kamerası olarak veya işte haber toplama kamerası olarak kullanılan. Şimdi bir de bu 900'ün stüdyo kamerası olarak kullanılan özelliğinden bahsedeceğiz. There are different possibilities, music events, governmental, parliament, TV production, many different applications. I will not go through all the possibilities, but what I want to show you is that you can actually, thanks to the 2/3 inch mount, the B4 mount, can use it with any kind of 2/3 inch lens. Şimdi arkadaşlar bu kamerayı bütün profesyonel kameralar gibi kullanabilirsiniz. Aklınıza ne tür bir organizasyon gelirse gelsin, müzik olabilir veya parlamento, işte meclis veya böyle toplantılarda kullanılabilecek bir kamera. Bunun detaylarına çok fazla girmiyor. Ama buradaki en büyük özelliklerinden bir tanesi 2/3 B4 mount lens bağlantısı var. Dolayısıyla farklı tip lensleri bağlayabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz örnekte bir tane mesela şey var. Büyük bir lens var. The advantage is there is a huge pool of lenses in all shapes and sizes, and this is a company in Germany that rents the lens. So if they need a specific lens for a specific application, they just rent it for 2 or 3 days, film what they need to film, then give it back. Burada örnekte gördüğünüz kiralanmış bir lens. Yani bu lenslere yatırım yapmanıza da çok fazla gerek yok. Lense ne zaman, ne kadar süreli ihtiyacınız varsa kiralama firmalarından kiralayıp, Almanya'da çok yapılıyormuş, kiralayıp gerekli işlemi işinizi gördükten sonra iade edebilirsiniz. So for music events, sports, when you need a zoom range of 70 times or 80 times, this is a solution that can very easily be used with the HC900. Müziklerde veya spor şeylerinde, çekimlerinde 70, 80, 100 ne kadarlık bir zoom'a ihtiyacınız varsa bunu kiralayıp takıp işinizi görüp geri iade edebilirsiniz. Especially in music events and productions that are a little bit artistic, you will find a lot of LED lights these days. Özellikle bu müzik festivallerinde yani konserlerde çok fazla LED aydınlatma sistemi kullanılıyor. Bunun nedeni de işte daha artistik şeyler olsun diye sahnede işte farklı renklerde LED ışıklar sürekli sahnede olabiliyor. And especially the blue LED light is difficult to shoot with a video camera. So if you have a scene that's illuminated in blue LED light, usually what you get from a competitor's camera, it looks like this, so you cannot see anything here, it's all gone.
We have a special matrix in the camera which will give you a picture which is usable like this with even blue light. Şimdi bu aydınlatmalarda mavi ışık baskın geldiği zaman bunun prosesi kameralar tarafından çok zor oluyormuş arkadaşlar. Şu sağda gördüğünüz resim başka bir kamera tarafından çekilmiş. Mavi ışıkla aydınlatılmış bir resim. Gördüğünüz gibi yüz hiçbir şekilde gözükmüyor ama bizim çektiğimiz, kendi JVC kameramızda çektiğimiz kullanılan özel bir matrix sayesinde kullanılabilir bir resim ortaya çıkıyor. So with this powerful matrix that we have implemented, you can shoot good footage even under very critical or difficult lighting conditions. Bu matrix sayesinde çok kritik resimler, yani düşük ışıklı ortamlarda bile çok güzel resimler ortaya çıkartabilirsiniz. So the studio configuration looks like this. Normally on the camera in the back you have a battery. You can remove the battery plates and attach a studio adapter to the camera. It connects completely internally, so there are no external wires. Şu resimde gördüğünüz bu kamerayı nasıl stüdyo kamerasına döndürürüz grafiği. Arkadaki bataryayı çıkartıp onun yerine bateri mountunu da çıkartıp onun yerine stüdyo adaptörünü taktığınız zaman ayrıca hiçbir bağlantıya ihtiyaç duymadan bütün bağlantılar içeride internal olarak olduğu için bunun base station'a bağlayabiliyoruz. And of course we have a camera control unit, a CCU, that can basically control and supply power to 3 cameras. We have also a smaller system for 2 cameras. So it gives you total independence on the camera side. Everything can be automated and you can remote control also the camera through this unit. Bir base station'la 3 kamera veya aşağıdaki modelle 2 kamerayı kontrol edebiliyoruz. Bu base station'ların RCP'si yani kontrol panelleri de mevcut. İstediğiniz şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz. This uses fiber optic cable, so with the fiber cable you get 300 meters, 500 meters of range if you want to power the camera with the cable. This is a hybrid cable, so it has copper for power and glass for the signals. Bağlantımız fiber optik şeklinde oluyor base station'la kameralar arasında. Eğer enerjiyi de base station'dan almak istiyorsanız ki enerjiyi de zaten veriyor, 300 metreye kadar bu kabloyu kullanabilirsiniz. Dışarıdan alırsanız tabii ki fiber optik kablo olduğu için kilometrelerce gidecektir. If you use glass only cable, you can still power the camera with a battery, and then only the signals go through the cable without the power, and then you can go many kilometers with one camera away from this unit. Yani az önce de söylediğim gibi dışarıdan beslerseniz kamerayı fiber optik kablo üzerinden video gidip geldiği için o herhangi bir enerji ihtiyaç duymuyor. Kilometrelerce uzaktan görüntünüzü alabilirsiniz. Also, since the camera will operate with battery, even with the attached studio adapter, you can also use it as ENG. You just don't connect anything to the studio adapter, but you can still use it as an ENG camera. Aynı zamanda bu kamerayı stüdyoda kullandıktan sonra diye örnek verelim, işiniz bittikten sonra ENG olarak da kullanabilirsiniz. Sadece arkadaki HFO kablosunu söküp omzunuza alıp gidip ENG olarak kullanabilirsiniz. So the studio's control unit, camera control unit, can send, of course, signals from the camera back to the studio, but it can also send 3 return signals from the studios to the camera. So we can feed, for instance, a talent monitor, a teleprompter, and some other device, and it also provides the power for it. Base station kullandığınız zaman stüdyoda 3 tane return sinyali gönderebiliyorsunuz kameraya geri. Yani daha önce tekti, şimdi base station kullandığınız zaman stüdyoda fiber kablolar üzerinden 3 tane return sinyali gönderebiliyorsunuz. Örnekte gördüğünüz gibi bir tanesini talent monitörünü beslemek için, diğerini prompter için, üçüncüsünü de her ne isterseniz onun için kullanabilirsiniz. And all the signals can be full HD. Aynı zamanda 3 adet 3 amperlik 12 volt çıkışı da mevcut kameranın arkasında. And the signals can be full HD or of course less, you can use 1080i 720p. Return sinyalleri seçilebilir. Ne isterseniz onu gönderebilirsiniz. HD veya SD.
currently offer two systems. We have a system from Telecast, which basically was made especially for our cameras, and another one from Multidyne, which was also specially made for our cameras. Specially made means that the camera part, the part that sits on the camera, is fully integrated and there are no external cables. Şimdi bu arkadaki stüdyo sistemini iki firmaya, Telecast ve Multidyne olarak yapılmış. Telecast'ta 1080-50'yi özelliklerini görebiliyorsunuz. Multidyne'da da 1080p kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikle bu kameralar JVC için yapılmış sistemdir. So you can choose whether you want the more simple Telecast, which only goes up to 1080i, or the more sophisticated Multidyne, which goes up to 1080p and has, of course, the 3 return signals. Bunu ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz bu adaptörü satın alırken. Telecast'ı seçerseniz 1080-50i'ye kadar gidiyor. Multidyne'ı seçerseniz 1080p'yi destekliyor. Gördüğünüz gibi özellikler de orada. 3 gen lock, prompt return, Multidyne'da bir gen lock var, etc. By the way, converting a camera from ENG to studio adapter and mounting it takes about 15-20 minutes, so it's a very easy task. 15 ile 20 dakika içerisinde ENG kamerayı stüdyo kamerasına döndürebiliyoruz arkadaşlar. And it's very safe, so it's attached with screws. It's not like a plug or something, so it cannot be accidentally detached. Vidaları varmış. Bunun çok sağlam olduğunu, dayanıklı olduğunu söylüyor. Bunu vidalarla hiçbir kablo dışarıdan bağlamayacağınız şekilde, sağlam bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Of course, when you use the camera in studio mode, you need a studio viewfinder. From September onwards, we will present to you a very nice new studio viewfinder, which plugs in directly to the camera viewfinder output. But I also wanted to give you an extra option, which may be in some cases less expensive and easier to implement. Maybe you have already a 9-inch monitor or a 5-inch or a 7-inch. So we made this little box, and it basically also connects the viewfinder outputs of the camera and then supplies power, tally, and video to a viewfinder that you can connect to it. So you can use almost any viewfinder if you make an adaptation like this with the HC900. Tabii ki stüdyoda kullanacağınız zaman viewfinder'a ihtiyacınız olacak. Viewfinder'a ihtiyacınız olacağı için Eylül'ün sonuna doğru bu viewfinder'ları satışa sunacaklarmış. Ama bunun yanında bir de şöyle bir kablo sunuyorlar. Bu kabloyu kullanarak yine kameranın viewfinder çıkışına bir ucunu bağlayıp öteki taraftan enerji, tali bir de ST çıkışını alıp istediğiniz herhangi bir marka, ST monitöre, 5 inç, daha ucuz ekonomik monitöre bağlayıp viewfinder olarak da kullanabileceksiniz. Okay. Before we go to the HC500 and 550, are there any questions regarding the 900? 900 ile ilgili herhangi bir sorunuz var mı şu ana kadar? Çünkü 500'ü anlatmaya başlayacağız. 500-550'ye. If you have anything, I will be here, of course, after the presentation when I show you the individual products, and then you can, of course, also look at the menus or ask any question that comes to your mind. Sunumdan sonra da tabii ki burada örnek olarak göstereceğiz. Burada olacağım. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. So let's move on to the HC550 and 500. This is our brand new baby, which we are launching these days. And this is basically a handheld camera which not only supplies or supports for HD but also 4K. Bu yeni ürünümüz arkadaşlar. GY-HC550. Bu sadece 1080 değil, aynı zamanda 4K da destekliyor. Gördüğünüz gibi elde taşınabilir bir kamera, sabit bir lensi var. It has a fixed lens and uses a 1-inch CMOS sensor, and this lens has a 20x zoom, and the technology for taking the picture is basically 4K, so the camera can shoot in 4K, obviously. 1-inch CMOS sensörümüz var bu kamerada. 4K özelliğine sahip, yüksek kalitede CMOS kullanılmış.
We intend to use it as, of course, an ENG news camera in HD mode mostly, but you can also use it in 4K mode for very nice artistic shoots because it has all the functionality that you need for higher quality 4K. Yüksek kalite 4K kullanarak reklam amaçlı çekimler için de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu kamerayı. Yüksek çözünürlüğe sahip, renk gamutuna sahip. So again, it's a camera with many different functionalities. You can use it as an HD ENG camera, or you can use it to produce a nice theatrical play using 4K with color grading and special color effects. Color efektleri, color grading kullanabilirsiniz. Hem ENG olarak kullanabilirsiniz normal basit. Aynı zamanda artistik şeyler de çekebilirsiniz. From the IP point of view, it has the same functionality like the 900, so you already know it. I explained it at the 900 side, and here you have the same functionality. IP olarak az önce anlattığımız bütün özelliklere sahip. 900'de bulunan bütün özelliklere aynı zamanda bu kameramız da sahip. So it can basically stream video, it can receive streams, it can receive audio stream as IFB, and it can be remote controlled. I will show you actually the web interface of the camera later on this PC. Bu kamerayla da aynı şekilde stream yapabilirsiniz. Return sinyali geri stream olarak alabilirsiniz. IFB'yi kullanabilirsiniz. Bir de bu şeyde gösterecek, demonstration yapacak, yani gösterecek size bu şeyleri, özellikleri. What's interesting on the recording side, of course we also supply 10-bit 422 recording in HD and also in 4K. And we use SD card, of course, but for the 4K signal, we also have some special thing that we built in. We have a slot where you can put a medium like this. This is an SSD, I will explain it later. And this SSD can accommodate very, very high data rate. So why do we need this? Or why did we put it in there? We have recording also in Apple ProRes. So in ProRes, you have very high quality 4K recording capability in this camera. This is the only camera in the market that can do this kind of recording on an SSD. Şimdi recording, yani kaydetme kısmına geldiğimiz zaman 10 bit 442 kayıt özelliğine sahip. Normal bildiğimiz SD kartları arkasına takarak bunu kaydı yapabiliyoruz. Bunun yanında ekstra olarak size sunduğumuz elinde gördüğünüz SSD kartı ile çok yüksek kalitede 4K kaydı direkt olarak kamera üzerine takarak yapabiliyoruz. Bu SSD'nin özelliği çok, yani Apple ProRes biliyorsunuz çok yüksek bitrate isteyen bir format. Direkt olarak o eldeki SSD'ye kamera üzerinden kaydedebiliyoruz. And of course for HD, we can also record in H.264 and MPEG-2 on SDXC card. Tabii ki H.264 veya MPEG-2 kaydedebiliyoruz. So it has two recording capabilities, one on this and the other on the SD card, like in all our other cameras. Yani kayıt kapasitemiz hem SD olarak hem de bu SSD diskin üzerine kaydedilebilecek şekilde upgrade edilmiştir. This is just a short comparison. Why do we have two cameras? We wanted to give you the opportunity of choice. So we have one camera, which is the 500, with a little bit reduced feature set, and we have the top model, of course, the 550. Burada iki tane modelimizin 550 ile 500'ün karşılaştırılmasını görüyorsunuz. Peki neden biz böyle iki model çıkarttık? Bir tanesi biraz daha uygun bir fiyata, biraz daha özellikleri çok daha az kısıtlanmış olarak görüyorsunuz. İnternetten bunu görebilirsiniz zaten. So the 550, of course, has built-in Wi-Fi, which you can see here with these two antennas. But the 500 also can support Wi-Fi because the 500, like the 550, also has a USB connection. No, here it is. So on the USB, you can also plug an LTE modem, Wi-Fi dongle, or whatever you like to use it with that. İşte bu 550 şurada gördüğünüz modelin built-in Wi-Fi'yi mevcut ama 500'de de bir tane USB portumuz var. Oraya da isterseniz işte LTE dongle'ı veya Wi-Fi dongle takaraktan şey yapabilirsiniz. And also both models have the RJ45
network connector, so you can also hook it up with just a cable. Her iki modelde Ethernet'i destekliyor. RJ45 takabiliyoruz internete. Okay. We also incorporated some special functionality in the camera. As you know, most cameras have a built-in fixed infrared filter. Bildiğiniz üzere birçok kameralarda built-in infrared filtresi içinde geliyor. Biz bazı özellikler ekledik. Bu filtreyi açıp kapatabiliyoruz. Because under normal shooting condition, you don't want infrared to cause any signal in the camera because it makes the colors look strange. Normal koşullarda, normal bir gündüz çekiminde infraredin etkilemesini istemezsiniz. O filtrenin orada olduğu sürece geri şeyler yansıyacaktır. Biliyorsunuz. Görüntüleri ve rengi biraz bozacaktır. But under certain special conditions, you may want to have infrared sensitivity. So what we made the filter removable. Ama bazı durumlarda gece çekimlerinde mesela infrared kullanmak isteyeceksinizdir. Biz de burada ne yaptık? Bu filtreyi hareket edilebilir, yani önüne koyup geri çekilebilir şekilde yaptık. What does it mean? You can use an infrared light with the camera, and you can shoot, for instance, animals that only come out at night, and because they can't see the infrared light, they will still see it as dark. You can use it for police, news, anywhere where you cannot put any light or you have very, very little light with the infrared. This gives you extra shooting opportunities in black and white, of course, in this case. İnfrared ışığı kullanarak gece çekimi yapabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse bir hayvana gece, yani üzerine ışık vuramazsınız, hayvan kaçacaktır, ama infrared ışıkla aydınlatarak bu filtreyi de açıp siyah beyaz olarak çekim yapabilirsiniz veya polisleri takip edebilirsiniz herhangi bir ışık kullanmadan, infrared ışıkla, kimseyi şey yapmadan infrared özelliğini kullanarak gece çekimi yapabilirsiniz. Yalnız black and white, siyah beyaz. I will show you the menus later, so you get some idea what you can set up in the camera when we come to the streaming section. Also, there are some setups. I will go now to the part about the recording. I mentioned that we have an SSD, you will probably be familiar with the larger SSD in 2.5-inch format. Menüyü sunumdan sonra detaylı bir şekilde size anlatacağız. Şimdi kaydetme özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Normalde bildiğinizde SSD'ler normal laptopa takılan 2/3 SSD'ler oluyor. Ama bizim kullandığımız burada bütün dükkanlarda bulabileceğiniz M2 SSD Media, yani elinde gördüğünüz SSD'yi kullanabiliyoruz. So the SSD we use here is an M2 SSD, which looks like this. This is what you will find in some modern laptops. They put these kind of SSD in. It's basically a naked SSD without any case. So we made a case for it. It looks like this. And you put this, you can buy it in any computer or online store. Take it, put it into the cradle, and then you have a recording medium that you can put into the camera. SSD hard diskleri bu şekilde bilgisayar dükkanlarından satın alabilirsiniz. Bizim alıştığımız 2/3'ler değil de M2 SSD. Zaten o 2/3'ler de bir kapak, bir kap, yani içinde bulunan şey aslında bunun ta kendisi. Biz ne yaptık? Bu M2 SSD Media'ya ayrıca bir casing, yani kapak yapıp bunu da kullanılabilir hale getirdik. So here you can see the recording formats. We start with Apple ProRes 422 LT, which gives you on a 1 terabyte medium 160, 190 minutes, and it goes up to Apple ProRes 422 regular and HQ, which is, of course then gives you only 75 or 90. This is, by the way, for 50 and 60 hertz. Because of the different frame rates, of course, you have different data rates. Arkadaşlar, burada gördüğünüz grafikte de Apple ProRes'te kaydettiğiniz bir videonun 2 terabaytta kaç dakika kaydedebileceğinizi, Apple ProRes 422'da ne kadar kaydedebileceğinizi veya 442 HQ'da ne kadar kaydedebileceğinizi gördüğünüz 2 terabayt, 1 terabayt, 500 GB'daki sürelerinizi görüyorsunuz.
So why are we using this medium and not something proprietary? We want to basically give you something that is readily available in the market and that you can connect easily to your camera and to your also editing station. Peki biz bunu niçin veriyoruz size? Çünkü bunu rahatlıkla ve kolaylıkla herhangi bir marketten bulup kullanabileceğiniz bir SSD diski olduğu için veriyoruz. And in the last presentation, the question came up: why don't we use the SDXC card? SD card is not fast enough. For the ProRes signal, you need 500 megabit recording speed, and this is not possible also from the capacity point of view to record on SDXC. SD kartlar, SDXC kartların kayıt hızları biraz yavaş olduğu için özellikle Apple ProRes'lerde yeterli olmuyor arkadaşlar bunların kayıt hızı. Bu nedenle de SSD sağlıyoruz. Aynı zamanda 4K kayıt da yapabildiği için ama kullanımı çok kolay. This is an overview. You can just get a brief idea of which formats can be recorded on which media. So you can see on the top the Apple formats basically only can go on the SSD. And for the SD card, you still have a lot of other options basically SD standard definition, high definition, and you can also use 4K up to 30 frames per second on SD card. SD kartla SSD arasındaki yani kayıt özelliklerini eğer Apple ProRes 442 kullanıyorsanız 4K UHD SSD kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Başka bir şey yani SD kartlara kaydedemiyorsunuz. Hızı yeterli kalmıyor. Ama SD'nin de tabii ki özellikleri var. 4K kaydedebiliyorsunuz ama en fazla 30 megabit. From this you can see there is a wide choice of recording formats, resolutions, frame rates. So you can choose depending on what you are planning to shoot with the camera, what is the best suitable format. Yani burada biz size esneklik sağlıyoruz. Neyi nasıl kaydetmek istiyorsunuz? Hangi formatta kaydetmek istiyorsunuz? Nereye kaydetmek istiyorsunuz? Seçeneklerini çoğaltmış oluyoruz. SSD tabii ki ekstra. Buradan seçip istediğiniz medyaya yani istediğiniz harddiske kaydedebilirsiniz. Drive'a. So it makes it a very universal camera. For high-end, let's say, advertisement production, you can use the 4K format with Apple ProRes, and you can do color grading and nice effects. Yüksek seviyede kayıtlar yaptığınız zaman editing de yapabilirsiniz bu kaydettiğiniz video üzerinden. Color correction, renk düzeltme, bu tür şeyleri de yapabilirsiniz Apple ProRes kullanırsanız. And for news, for instance, you can use the full HD or even the SD recording or streaming to get a smaller file size that you can transfer quickly to your studio. Yani haber çekmek, bunun gibi şeylerde HD kullanabilirsiniz. SD kart üzerine kaydedebilirsiniz. Daha hızlı hareket ettirebilirsiniz videonuzu yani oradan buraya transfer konusunda. So this is a summary of the recording on this medium. What I didn't mention yet here on the camera side, you have a USB-C, USB 3.1 connection. So normally you take just a good USB cable and you plug it in and that's it. Aynı zamanda bu SSD'nin üzerinde USB 3.1 bağlantımız var. Bunu güzel bir kabloyla herhangi bir bilgisayara bağlayıp içerisindeki videoyu edit edebiliriz veya kaydedebiliriz. So I will now show you how it works. I will put this medium in the camera, switch it to 4K and make a recording here, and then I will show it to you on my laptop, which has editing software on it. Şimdi örnek yapacağız arkadaşlar. Hard diski kamera üzerine takıp küçük bir video kaydedip daha sonra bu videoyu bilgisayarla aktarmadan yani SSD üzerinden edit yapacak. Bunun örneğini yapıyoruz şu anda. Okay. Gördüğünüz Edius programı, editing software, editing yazılımı. So you see now there are some clips missing because obviously I have not connected this. So let's go and do the recording. Daha önce kaydettiğimiz videolar tabii ki gözükmüyor çünkü SSD hard diskimiz takılı değil bilgisayara. Şimdi bunu kameramıza takıp küçük
bir video kaydedeceğiz. Okay, we'll start our recording. Kayda başlıyoruz. Bir video kaydettik. We'll make another recording. İkinci bir kayıt yapıyoruz. Farklı bir açıdan. Okay, finished. İki tane video klip kaydettik SSD drive'ımıza. Bunun şimdi ne kadar kolay bir şekilde edit yapabildiğinizi veya isterseniz bilgisayara aktarabileceğinizi göstereceğiz. So now I take the medium and hook it up to my laptop with the USB. C-Type'la bağladık bilgisayarımıza. Şimdi ekrana şeyler gelecek. Evet, gördüğünüz You can gibi. see it now filling up because it has recognized the medium. Of course, it doesn't see the clips, the new clips yet. I have to import them in the editing program. Edition içerisinde en son çektiğimiz klipleri tabii ki göstermemiz gerekiyor. Yani bu klipleri bilgisayara aktarmadan SSD üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. So here you have new clip. İki tane klibimiz, evet, yeni. Put it in there. So we go here to the player mode. And I can now play this. İki tane klibi yan yana koyup şu anda oynatıyoruz arkadaşlar. So remember I did the pan. So this is it. This is 4K footage. Bu 4K arkadaşlar. So of course I can now go and do an in point and an out point. Başlangıç noktası, bitiş noktası belirliyor. And then, for instance, add this to the rest of the clips. And you can go add effects or whatever you want. Gördüğünüz gibi bilgisayara hiç aktarmadan edit yaptı, kesti. İstediğiniz şekilde Edius kullanmayı biliyorsanız veya öğrenmek istiyorsanız istediğiniz şekilde edit yapabilirsiniz, ses ekleyebilirsiniz, efekt ekleyebilirsiniz, geçişler ekleyebilirsiniz ve bunların hiçbirini bilgisayarın hard diskini kullanmadan yapabilirsiniz. So you see the efficient and quick workflow that you get with this medium. I mean, you don't need to transfer anything to your hard drive on the computer. You can just use it like this. Just use a good USB cable, that's it. Yani iyi bir USB kablosu kullandığınız müddetçe 3.1 çok rahat bir şekilde bilgisayarınıza herhangi bir yük, yani video yükü getirmeden direkt SSD üzerinde editinizi yapıp sonra da stream edebilirsiniz isterseniz. İsterseniz arşive gönderebilirsiniz. Yani seçim sizin, esneklik burada. Biz esneklik sağlıyoruz. Seçim sizin. And all the footage that you see here is 4K. Bütün gördüğünüz şeyler 4K. Yani videolar burada gördüğünüz. You need a little bit powerful laptop. I have to admit that this has 6 processors and 12 with hyperthreading, and 16 gigabyte RAM. So you need a little bit powerful machine to be able to do that. Tabii ki güzel bir laptopa ihtiyacınız var yani. Çok kötü bir laptopla bunu yapamazsınız. Güzel bir laptopa ihtiyacınız var. But then on the other hand, you can take this to a remote location, travel, for instance, to Africa, shoot nice elephants or whatever, and edit the footage in 4K on a laptop like this very easily. Yani bu sistemi alıp Afrika'ya gidip rahatlıkla çekimler yapıp laptopunuzda edit edip bunu kullanabilirsiniz yani bu çekim videolarınızı. Okay, this brings us to another subject. I promised I would show you some other functionalities and menus and such. So we talked about sending video back to the camera, sending audio back to the camera, and also sending video from the camera somewhere. In this small menu, I would like to demonstrate that. I have some extra device here to make it easier and nicer to show that, which is this one here. This is a machine called StreamStar.
It's basically a production suite that allows you to produce sports videos very efficiently in the field. Arkadaşlar şimdi bu anlattıklarımızın hepsini küçük bir sunumla demonstre, yani göstermek istiyoruz. Nedir, ne, nasıl çalışır. Burada elimizde bir tane Stream Smart diye bir cihazımız var. Bunu da anlatacağız sizlere. Ses nasıl geliyor, video return videosu nasıl gidiyor, stream nasıl yapılıyor. Bunların hepsini kısaca sizlere anlatacağız. So it has 6 inputs. These are the 6 input screens, and these accept, of course, SDI signal, but they can also accept the stream. So now if I start the stream on the camera, I can send the stream back from the camera to the stream start. Bu cihazımız 6 tane SDI sinyali kabul edebiliyor. 6 tane seçeneğimiz var. Aynı zamanda stream de alabiliyor, stream de verebiliyor. Şimdi burada bu gördüğünüz kamerayı kabloyla buna direkt olarak bağladık. Aynı zamanda o kameranın streamini bu cihazda buradan alıyor. Burada aynı kameradan 2 görüntü göreceksiniz. Bir tanesi biraz daha gecikmeli. Gecikmeli olan stream edilen, yani internete basılan, Wi-Fi'ye basılan, diğeri de direkt kabloyla geliyor. And you can see it because if I move the camera, you will see that it takes a while before it reacts. Of course, the stream takes a little longer because of the processing. Şu kabloyla gelen görüntümüz, bu da stream ile gelen, Wi-Fi üzerinden stream edilen aynı görüntümüz. Aynı kameranın üzerinden bir tanesi kablo, bir tanesi de stream edilen görüntü. So you see the cable reacts immediately, the stream is a little delayed. Yani gördüğünüz gibi kamerada anında görüyorsunuz, şeyde biraz daha gecikme, process time zaman olduğu için. But imagine if this camera was now in Ankara. You have internet connection and you can send the stream from the camera to this device. So you have a camera basically that is not in your own location. So let's say you film a football match and you have 3-4 cameras in the stadium. And there is a team from Ankara playing against Istanbul, and you want to interview some fans in Ankara and show them basically on your TV broadcast. So you put a camera there, send the stream, and then you can switch to the camera of the opposing football team and ask them, did you like the referee decision about the goal or whatever? So it's very universal. Bu gördüğünüz sistem aynı ortam içerisinde biraz gözükebilir ama bir de şöyle düşünelim, bu kameranın Ankara'da olduğunu düşünün. Ankara'da olduğu zaman da aynı şekilde bir gecikme olacak, daha fazla olmayacaktır. Buna bir örnek vermek istersek, şimdi bir futbol maçı çektiğinizi düşünün. Burada kameralarınızın hepsi bağlı. Bir tane de Ankara'da bu kameramızdan var. Ankara'daki fanlardan bir tanesine, Ankara'daki işte holiganlardan bir tanesine birileriyle röportaj yapılabilir. Bu aynı anda buradan da seçilebilir. İşte hakemi beğendiniz mi gibi sorularla. Or you can do something else. I have, for instance, several customers who have this machine in their studio and only the cameras in the stadium. And they send all the streams from the stadium to the studio and then they edit in the studio. Aynı şekilde bir müşterimiz daha var. Cihazdan reji de var. Kameralarda zaten sağda. Bütün kameralardan video streamlerini alıp bunun üzerinde edit yapıp PJ program çıkışı olarak yayına veriyor arkadaşlar müşterimize. For instance, we have a system like that in Italy. So basically the cameras are in a stadium and there are freelancers who use them and they get a call at 2 o'clock. You have to be there at 4 o'clock and operate your cameras. And then all the streams get sent to Milan and there they have the editing. Yani İtalya'da kullanılıyormuş. Kameramanları arıyorlarmış. İşte 2 saat sonra statta olmanız gerekiyor diye. Kameralar oraya gidip kuruluyorlarmış. Streamlerini yapıyorlarmış bu cihaz üzerine. Bu cihaz üzerinden de editi yapıp program çıkışını hazır hale getiriyorlar.
So of course you can also, you see now how we can send a stream from the camera to this machine, but I can also do the opposite. I send a signal, this is a demo footage, through this little unit, stream it to the camera. Bu gördüğünüz kameradan gelen görüntüleri burada görüyorsunuz. Aynı şekilde bundan kameraya da return sinyalini stream edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun için şu gördüğünüz TRD'nin bir cihazını kullanıyoruz. Bunu anlatacağız. So just to show you this, maybe you can see it, it's very small, but you see here there's a red thing says live, yeah? And this means it's basically sending stream away from the camera. And then here we have when it says return, which seems to have a problem at the moment, actually. Let me check. Maybe somebody did something then. Changed something here. Yeah. Şimdi arkadaşlar burada masamızın PGM çıkışını SDI kablosu olduğu için IP'ye çevirmemiz gerekiyor. IP'ye çevirme işlemini buradaki TRDek yapıyor. Masamızın program çıkışını SDI olarak alıp IP'ye çevirip oradaki kameramıza return alarak stream ediyoruz. Kamerada Wi-Fi üzerinden veya internet üzerinden veya LTE üzerinden return sinyalini alıp size gösterebiliyor. Somebody wants to change some configuration because I can't access it. Yani temel olarak temel fikrimiz bu. So this little machine basically is a video encoder, which gets an SDI signal here and has an output only as a network output. And normally you configure it through this website, and it has a web server built in, so I'm now trying to check if there was anything that was changed from the setup. Yani bunun konfigürasyonu aslında çok basit, zor bir şey kesinlikle yok. Bundaki konfigürasyonun aynısının tersini orada yaptığımız zaman streamimizi görebiliyoruz. Bunun web interfeysi var, kameralarımızın da web interfeysi var. O oradan kolaylıkla yapılabiliyor. So now it's active. It should have the video image in it a little while. It's not getting a video signal. Yeah, somebody has messed up the input selection. So.
the machine to the camera. Yani bu şu anda makineden program sinyalimiz, resim masasından, switcher'dan program sinyalimizi return olarak kamerada görebiliyoruz. And this can be anything. It doesn't have to be from the stream, so I'm just using this as a convenient machine to supply a signal. This could also be an output from a switcher like a Sony or Grass Valley or whatever you have in your studio. Yani bu return sinyali her şey olabilir. Neyi vermek istiyorsanız, karşı tarafa neyi göndermek istiyorsanız onu gönderebilirsiniz. İlla program çıkışı olacak diye bir kaide yok. İstediğiniz herhangi bir sinyali gönderebilirsiniz. Aynı anda kameramı görmek istiyorum, yani gözümü görmek istiyorum. Görebilir miyim? Return the camera. Can you see both at the same time? Return and the camera out. You mean When you are shooting? on the screen? Yes, you can do a picture-in-picture, so you can see a small one and a large one, and then you can swap them against each other. So you can see that either the large one will be the camera and the small one will be the return, or the other way around. Picture-in-picture içerisinde yapabiliyorsun efendim üzerinde. İstersen büyük olan kamera, istersen büyük olanı return sinyali olarak Let me see if I can set it up. Maybe I can set it up quickly to do that. I'll show you in a minute what can be done with picture-in-picture. This, by the way, what you're seeing here is 1 megabit, so it's not that much data rates. 720p, 1 megabit. 1 megabitlik yani küçük bir bandwidth kullanıyor. O yüzden kameranın görüntüsü, return görüntüsü çok güzel olmayabilir. Sadece 1 megabit kullandığımız için. Bunun kullanımı ve setup ayarları aslında çok kolay. Yani çok şey gibi gözüküyor olabilir ama çok kolay bir kurulumu var aslında. Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Sadece neyi nereye, hangi server'a gönderdiğinizi bilmeniz yeterli. Yani o doneleri doğru girdiğiniz müddetçe çok kolay bir kullanımı var kameramızın, return'lerin hepsinin. See it when I switch it, it changes. Return sinyalinin değiştiğini görebiliyorsunuz kamera üzerinde. What you also can do is not send a video back. The video, of course, includes audio, so you can not only send a video but also audio instruction or the original audio. But you can also use only audio, so you can then send an audio signal back to the camera. This is done by using basically an internet streaming radio server like Icecast. And I have here on a small Raspberry Pi computer, you may know, this is a small computer. Arkadaşlar sadece video değil, mesela video göndermek istemeyip aynı zamanda video veya MP de gönderebiliyorsunuz. Bir video göndermeyip sadece ses de göndermek isteyebilirsiniz. Kameramanın veya sunucunun kulağına konuşmak için. Aynı şekilde bu aynı mantık, bu internet radyolarındaki mantığı kullanarak sesi stream edip kameramana veya işte present sunucuya gönderebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz bir Raspberry Pi'da programlanmış çok basit bir bilgisayar. Bunun üzerinde takılı olan mikrofonla konuşabiliyorsunuz IFP'ye. Bu gördüğünüzde mesela de So this is the desktop now. So now when I switch to this audio signal, just give me a second. So now you can hear the audio basically on these headphones. Sometimes it takes a little while until it syncs to the station, but then you will hear it. It's not running yet.
Yani bildiğimiz internet So now it's running. Buradan IFP olarak kameramanı Of course, now it's hearing the echo. So, but you can see that with this kind of small, simple server, you can talk to the camera operator. And again, this doesn't matter. This is an IP connection, so even if the camera is in a different city, you can do the same thing as long as you have the IP connection. This is what I showed you at the beginning of the presentation with the Peplink SFE cam. Or you can use an LTE like that. That would be enough because this audio stream is only 128 kilobit. 128 kilobitlik bir bandwidth yeterli oluyor olduğu için bildiğimiz herhangi bir bilgisayarla normal internet radyosu mantığıyla çok kolay bir şekilde kullanabileceğiniz bir IFP sistemi. Sadece internet bağlantısına ihtiyacınız var kamera tarafında. Tabii ki konuştuğumuz tarafta. Diğerleri çok basit bir bilgisayar olabilir veya hardware de satıyorlar arkadaşlar IFP için. So this can be very interesting alternative to using a normal mobile phone to talk to the reporter and ask him something or tell him to move the camera a little bit to the left or to the right or whatever. You can use this facility to directly speak to him. Yani cep telefonundan konuşmaktansa bu şekilde bir bağlantıyla kameramanla rahatlıkla konuşabilirsiniz veya sunucuyla biliyorsunuz cep telefonuyla geri sayımlar falan çok yapılıyor bu işlerde. Bu da bir alternatif olarak kullanılabilir. And the software here is all open source, it's free software, so you can basically only buy the Raspberry Pi and install everything yourself, or you can use an old Windows PC, it's also available for Windows. Bu Windows'ta da kullanılabilir veya böyle çok ucuz bir bilgisayar Raspberry Pi alıp open source açık kaynak kodlu bir program bunu kurup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Değil. And it's very simple to use. You just plug in a microphone, that's it. Sadece mikrofona bağlayıp buna kullanabilirsiniz. Çok basit bir kullanımı var. Now, as a conclusion, I would like to show you some menus so you can see the camera menus and also the web interface of the camera. So Şimdi menülerden bahsedeceğiz. Bir de web interface'inden. Let me start with the web interface. Şimdi web interface ile başlayalım. So each camera, of course, has a unique IP address. Her kameranın kendine has bir IP adresi var. And the web server is password protected. Web server tabii ki şifre korumalı. Tabii ki menüyü kapatmamız gerekiyor girebilmek için. So now this is basically the control panel of the camera. Kontrol panelini görüyorsunuz web server üzerindeki kameranın. And you can, for instance, put zoom positions in, and you can control the zoom, you can control recording. Bu ABC'de zoom pozisyonlarını kaydedebiliyorsunuz. İstediğiniz noktaya gelsin gitsin otomatik olarak tek düğmeye basarak. And there are many other things. For instance, you can adjust the white balance. Beyaz ayarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar tam kontrolünü. Gördüğünüz gibi videonun resimleri değişiyor. And many other things. Gain, zoom, focus, control, everything is available through this. What's also interesting is that you can control the camera settings, for instance, for the live streaming. So here you see the streaming servers. Live streaming için ayarları da buradan yapabiliyoruz. 3 tane server kaydedebiliyoruz. So this was the streaming setup that I used to send the stream from the camera to the StreamStar. Bu gördüğünüz kameradan StreamStar'a göndermiş olduğumuz setup. Yani UDP kullanılmış. Adresimiz de orada belli. Portumuzun açık olması gerekiyor tabii ki. But you can also go and, for instance,
RTMP to stream to YouTube directly, for instance. You just put in the stream URL of your YouTube account and your YouTube streaming key, and that's it. Burada da bu RTMP'de de gördüğünüz gibi YouTube'a direkt olarak stream edebilirsiniz. Sadece URL'yi girip bir de stream key'inizi girdiğiniz zaman otomatik olarak bu kameradaki stream YouTube'da gönderilecektir veya Facebook. And we have some special streaming protocols like ZigSee. ZigSee is a special error correction protocol which allows you to stream clean video even if you have a bad quality internet connection. İnternetiniz çok kötü bile olsa ZigSee'yi biliyorsunuzdur herhalde. ZigSee'yi kullanarak güvenli bir şekilde videoyu, ama tabii ki yavaş, çünkü error correction yani hata kontrolü yöntemi kullandığı için yavaş bir şekilde buradan gönderebilirsiniz ZigSee'yi kullanarak. And apart from all these streaming protocols, you can basically choose different bit rates and resolutions. So depending on how fast your internet connection is, you can decide which speed and which bit rate is the best for the available bandwidth that you have. Yani elinizdeki bandwidth'i bildiğiniz zaman hangi kalitede ve hangi bitrate'de göndermek istiyorsanız onu da belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Let me go to the menu. You can see the menu now here from the camera. And one thing that you can do is you can basically have the full menu like this, or if you hit the display button, you can have a dedicated menu with only the functions that you need, so you can make a user menu for yourself. Menü customize edilebiliyor arkadaşlar. Bütün detayları görebilirsiniz veya bir düğmeye basarak daha da sınırlandırabilirsiniz. So this is the full menu, this is the favorites user menu. Gördüğünüz favorites user. So I'd like to show you, for instance, the network section, and here in the live streaming, you can see the same servers that I showed you on the web interface. I can also set them up here in the menu, of course. Az önce gösterdiğimiz menüyü buradan da ulaşabiliyorsunuz. Aynı ayarladığımız menüyü buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Network menüsünün altında live streaming seçeneğinde. Here you can see the resolutions that you can use for streaming. Burada da hangi resolution'da göndermek istediğinizi seçebiliyorsunuz çözünürlüğünüzü. You can also choose different frame rates. Farklı frame rate'leri seçebiliyoruz. Different bit rates. Bitrate'imizin ne olmasını istiyorsak onu seçebiliyoruz. And that gives you a great level of flexibility. Bu çok güzel bir esneklik sağlıyor. By the way, this is totally independent of your recording. You can record in the highest quality but stream in a very low quality. So for a news story, you can stream it live to your studio but make a recording, and then later for the following news, when you have the footage in high quality available, you can then show it in high quality. Bu bahsettiğimiz şeylerin hiçbir tanesine sizin kayıtla bir ilişkisi yok. Siz kaydınızı en yüksek seviyede yapıp streaminizi en düşük seviyede stream edebilirsiniz. Yani tamamen sizin seçeneğiniz. Kaydınız farklı, gönderdiğiniz stream farklı. And here you can see the recording formats. So we have HD, SD. SD plus web means that here you can record high definition plus some lower resolution video. Burada kayıt formatlarını görebiliyorsunuz. 4K, işte HD, SD veya hem HD hem de web'e basabileceğiniz şekilde iki yüksek kalite ve düşük kalite olacak şekilde kaydedebiliyorsunuz. And you have high speed recording also in the 500, of course, for sports and slow-mos. High speed recording for slow motion. Slow motion için yüksek seviyede 120p kaydedebiliyorsunuz. Okay. Just some features I wanted to show you. I mean, if we went to all the menu points, we would need another 2 hours. So if you have any questions for a specific function, please let me know. Otherwise, I'm basically at the end of my presentation. Thank you for coming, and I will be here to answer your questions also for the StreamStar.
Arkadaşlar sunumu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa bu noktada sorularınızı alabilirim. Veya işte oynamak istiyorsanız bu şeye de gelebilirsiniz. Görmek istediğiniz özelliklerini anlatabiliriz. Okay. Soru? Now let me show you perhaps the video that we made about the Zonblad TV. They use the streaming function. Şimdi size bir video göstermek istiyor arkadaşlar. Stream özelliğini kullandığı bir yerde. Log into the Wi-Fi and got it on YouTube.
Seit einigen Jahren bereits setzt der Urlaubssender